Para kazanmanın yollarını 4 çeyreğe ayırabiliriz. Sol tarafta Ç ve S. Ç çalışan, S ise serbest meslek sahibi veya kendi işinde çalışan anlamına geliyor. Sağ tarafta İ ve Y çeyrekleri yer almakta. İ işletme sahibi, Y ise yatırımcı anlamına geliyor. Hepimiz en temelde bu 4 çeyrekten birine aitiz. Bir doktor hayatını bir Ç yani bir çalışan olarak kazanmaya karar verebilir. Bunun için bir hastanenin kadrosuna katılması gerekecektir. Bu da 8'den 5'e bir işe girmesi gerektiği anlamına geliyor. Aynı doktor bir S yani bir serbest meslek sahibi olup özel bir muayenehane açmayı da seçebilir. Bir ofis kurar, personel işe alır ve bir hasta listesi oluşturur. Hala zor bir iş ama daha fazla kontrole sahip olacaktır. Üçüncü bir seçenek olarak bu doktor bir İ yani büyük işletme sahibi olmaya karar verebilir. Kendi kliniğine sahip olur ve diğer doktorları işe alır. Bu durumda organizasyonu yürütmesi için muhtemelen başka birini istihdam edecektir. Böylece kliniğin sahibi olur ama kendisi çalışmak zorunda kalmaz. Yüksek gelirli bir doktor olarak muhtemelen yatırım yapabilir bir gelire de sahip olacaktır. Dolayısıyla doktorluk yaparken, kliniğini yönetirken veya işini denetlerken aynı zamanda bir Y yani yatırımcı olabilir. Bunu hisse senetlerine veya gayrimenkule yatırım yaparak yapabilir. Toplumun temel yapısı aslında bundan ibaret. Tüm bu çeyrekler farklı yetenekler ve kişisel özellikler gerektirir. Bazı insanlar hayattaki yerlerini bulur ve hangi çeyrekte yer alırlarsa alsınlar mutlu olurlar. Burada doğru ya da yanlış diye bir seçim yoktur. Peki ya finansal olarak özgür olmak istiyorsanız, iş ve angarya dünyasından kaçmak istiyorsanız o zaman Ç ve S çeyreklerinden İ ve Y çeyreklerine geçmeniz gerekecek. Kısacası çalışmaktan sahip olmaya terfi etmelisiniz. Zengin Baba Yoksul Baba serisinin ikinci kitabı Rich Dad's Cash Flow Quadrant'ta Robert Kiyosaki bazı insanların çok çalışmadan nasıl finansal başarıya ulaştıklarını anlatıyor. Her gün fare yarışının içine hapsolmaktan yorulmadınız mı? Farkında mısınız bilmiyorum. Zaman geçiyor, ömür geçiyor ve çoğumuz başkalarının hayalleri için her günümüzü satıyoruz. Bunu fark edip duraksayanlar bir çıkış yolu arayışında. Büyük ihtimalle de bu videoyu bunun için izliyorsunuz. O zaman güzel. Biraz bu yolculuğunuza eşlik edelim ve bilgi havuzunuza bir damla da olsa katkı sunmaya çalışalım. Okumak ve çok çalışmak sizi finansal özgürlüğe ulaştırmaz. Robert Kiyosaki iki baba figürüne sahipti. Biri devlet için çalışan biyolojik babasıydı. Diğeri ise kendi kendini yetiştirmiş bir iş adamı ve yatırımcı olan arkadaşı Mike'ın babası. Onları fakir babası ve zengin babası olarak tanımaya başladı. Onların hayatlarını gözlemledikçe iş ve para hakkında temel prensipleri öğrendi. Görünüşte Kiyosaki'nin biyolojik babası başarılıydı, iyi eğitimli ve saygın biriydi. Ancak bir devlet memuru olarak iş yoğunluğundan bunalmıştı. Sonuç olarak ailesiyle geçirecek ya da diğer tutkusu olan kitap okumanın tadını çıkaracak çok az zamanı vardı. Öte yandan Mike'ın iş adamı ve yatırımcı olan babasının her zaman hem zamanı hem de parası varmış gibi görünüyordu. Tüm zamanını Ç ve S çeyreklerinde geçirmektense 8-5 mesaisinden kaçmaya karar vermişti. Hayatının erken dönemlerinde yavaş yavaş mülk satın almaya başladı. En sonunda bir otel imparatorluğu kurdu. Artık dünya kadar zamanı vardı. Midas yatırım hesabınızdan Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul'a avantajlı komisyon oranlarıyla yatırım yapabileceğiniz bir aracı kurum. Görece yeni bir uygulama olduğu için bazı kişiler güvenilirlik noktasında çekinceler yaşayabiliyor. Ancak Midas'ın SPK tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir aracı kurum olduğunu tekrar etmekte fayda var. Yani tüm faaliyetleri düzenli olarak SPK denetimi altında. Amerikan borsalarında da alınan hisseler kullanıcı adına kaydedilerek $500.000 kadar olan yatırımlar devlet garantili bir sigorta şirketi olan SIPC tarafından koruma altında tutuluyor. Siz de açıklamalardaki link ile Midas'a kayıt olabilirsiniz. Ayrıca Midas'ın web sitesini ve YouTube kanalını takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok kaliteli içerikler var. Emekli maaşı için devletlere güvenemeyiz. Aslında çoğumuz hala anne babalarımızın düşündüğü gibi düşünmeye meyilliyiz. Yani eğer çok çalışır ve sigortalı bir işe girersek yaşamımızın ilerleyen dönemlerinde zaten devlet bize bakacaktır. Maalesef bunun geçerliliği yavaş yavaş yok olmaya başlıyor. Elbette ileride bir emekli maaşına sahip olabilirsiniz. Ancak size sağlayacağı alım gücü ne kadar olacak? Mevcut şartlarınızda zor geçiniyorsanız eğer emekli olduğunuzda düşen bu maaş karşısında yaşamın daha da zorlaşması muhtemel. Bunun için çok geç olmadan tedbir almakta fayda var. Peki ne yapmalıyız? Hayatımız boyunca finansal güvenceye kavuşmak için sağ taraftaki İ veya Y çeyreklerinden birine geçmemiz daha akıllıca olacaktır. Bir işletme sahibi olmak veya yatırım yapmak.
İki baba figürü Kiyosaki'ye göre burada hayati bir ders vermiştir. Biyolojik babası bir devlet memuru olarak çok çalışmış ve sonraki yaşamında güvence beklemiştir. Ama sonra işinden olur. Şaşırıp kalmıştır. İ ve Y çeyreklerinde deneyimi olmadığı için birkaç iş girişiminde bulunur. Ancak başarısız olup boş batağına saplanır. Öte yandan Kiyosaki'nin zengin babasında banka hesabına akan bir pasif gelir sistemi sürekli bir nakit akışı yaratmıştır. Hayatının erken dönemlerinde Y çeyreğine girmişti ve bu onu günlerinin geri kalanında korumuştu. 4 kadran 4 farklı insan tipine hitap ediyor. İlk olarak Ç kadranına bakalım. Bunlar kuruluşların çalışanlarıdır. Doğal olarak bu çeyreğe yönelen bir kişi sıklıkla güvenlik ve yan haklar gibi kelimeler kullanacaktır. Bir sözleşme ve düzenli bir maaş çekinin avantajlarını hissetmeye ihtiyaç duyarlar ve genellikle korku ile hareket ederler. Risk veya tırnak içerisinde ya aç kalırsam korkusu. İkinci olarak S kadranı var. Bunlar serbest meslek sahipleri veya küçük işletme sahipleridir. Bu insanlar kendi kendilerinin patronu olmayı severler. Para söz konusu olduğunda gelirlerinin başkaları tarafından belirlenmesinden hoşlanmazlar. İşleri iyi gitmezse daha az kazanacaklarını bilirler. Aslında onlar da korkuyla hareket eder. Bağımsızlıklarını kaybetme korkusu. Üçüncü olarak İ çeyreğine yani büyük işletme sahiplerine geliyoruz. Birçok açıdan S çeyreğindekilerinin tam tersidirler. Etraflarını akıllı insanlarla çevrelemeyi seçerler. Başlıca yetenekleri yetki vermektir. Bu noktada kitapta Henry Ford örnek verilir. En yetenekli finansal analist ya da makine mühendisi değildi ama bu işleri kendisi adına yapmaları için başkalarını işe alma konusunda çok başarılıydı. B çeyreğindekiler hiçbir şey yapmadan tüm operasyonlarını çalışır halde bırakabilirler. Bunun yerine kendilerine para kazandırmaya devam eden bir sistemi denetlerler. Son olarak Y çeyreğine yani yatırımcılara geliyoruz. Bu çeyrek genellikle ultra zenginlerin alanı ve onları karakterize eden şeydir. Hesaplanmış riskler alırlar. Kumarbazlar gibi onlar da dalgalanmalardan korkmazlar. Ancak kumarbazların aksine risklerini araştırmayı severler. Böylece bu artık o kadar da tehlikeli bir olasılık olmaz. Warren Buffett gibi büyük bir yatırımcı finansal olarak döngüler yaşayan dünyanın tehlikesini kucaklar. Fakat aynı zamanda ilgili tüm riskleri herkesten daha iyi anladığından emin olur. Bu finansal özgürlüğe kavuşmak isteyen herkes için kilit nokta. Finansal özgürlüğe ulaşmanın en kesin yolu yatırım yapabilmek için iş sahibi olmaktır. Eğer videonun burasına kadar geldiyseniz finansal özgürlük gerçekten ilginizi çekiyor demektir. Bu farkındalığa erken yaşta başladıysanız o zaman daha güzel. İnsanın sevdiği şeyleri yapması için zamanının olması çok güzel bir his. Ya da tam tersine sevmediği şeyleri yapmama özgürlüğünün olması. Ama o noktaya nasıl ulaşacağız? Zenginlerin çoğunun nasıl yaşadığına bakarsanız benzer bir yol izlediklerini görürsünüz. Bill Gates, Warren Buffett gibi insanların nasıl zengin olduklarına bakarsanız önce İ çeyreğinde olduklarını, daha sonra Y çeyreğine geçtiklerini görürsünüz. Bunun nedeni oldukça basit. Zengin olmak için sermaye biriktirmek önemli. Bunu yapmanın en kesin yolu da yatırım yapmaktır. Hisse senetlerine, fonlara ya da mülklere. Kayda değer bir nakit varlığınız yoksa yatırımlarınızın getirisi de yüzdesel olarak yüksek olsa bile miktarsal olarak çok sınırlı olur. Önemli bir sermayeye ulaşıp bunu akıllıca yatırdığınızda finansal özgürlük yolunun nasıl da kısaldığını görürsünüz. Sabit maaşlı işinizde çalışmak ya da küçük bir işletmenizin olması size sonrasında bir avantaj sağlayabilir. Hangi iş modelinin daha başarılı ya da başarısız olduğunu bilirsiniz. En azından bir sektörde tecrübe kazanmış olursunuz. Bir iş zekasına sahip olursunuz. Bir iş zekası olmadan yatırımda başarısızlığa uğramak muhtemeldir. Ç ve S çeyreğindeki birçok kişi hızla Y çeyreğine geçmeye çalışır. Harika bir iş sistemini nelerin oluşturduğunu pratikte görmediği için korkunç yatırımlar yapma ihtimali yüksektir. Şimdi belki büyük bir iş kurmak ya da yönetmek gibi bir arzunuz yok ama yine de yatırım yapmak istiyorsunuz. Eğer yolunuz buysa en azından farklı yatırımcı türleri hakkında bilgi edinmelisiniz. Bir sonraki kısımda buna değinmekte fayda var. 5 farklı yatırımcı sınıfı vardır. Çoğu insan için yatırımcı olmak ürkütücü bir ihtimal. Köpek balıklarıyla bilinen bir plajda sörf yapmayı öğrenmek gibi hissettirir. Ancak biraz eğitimle acemi bir kişi kendine güvenen bir yatırımcı haline gelebilir. Peki yeni başlayan birini örneğin Warren Buffett'tan ayıran nedir? İlk olarak 0 finansal zeka seviyesi. Ne yazık ki çoğumuz bu kategoriye giriyoruz. Bunlar geçici olarak varlıklı olsalar bile yatırım yapacak hiçbir şeyleri olmayan insanlar. Bunun nedeni gelirlerinin izin verdiğinden daha fazla borca girmeleri. Yatırımcı olabilmeleri için öncelikle mali durumlarını dengelemeleri gerekir.
İkinci olarak tasarruf edenler kaybeder seviyesi. Adından da anlaşılacağı üzere bu aynı zamanda mali açıdan cahil bir seviye. Kabul gören düşünce sadece para biriktirmenin ileride finansal güvence anlamına geldiğidir. Ancak modern ekonomide faiz seviyeleri çok yüksek değildir. Bu nedenle paranızı sadece bir banka hesabına park ederseniz çok az getiri elde edersiniz. Ve 2008 mali krizinde gördüğümüz gibi paralarını tahvillerde biriktirenler genellikle birikimlerini sıfırladılar. Tasarruf etmek yeterli değildir. Üçüncü seviye ise ben çok meşgulüm yatırımcısıdır. Bunlar paralarını sadece bir finansal danışmana teslim eden kişiler. Bu yatırımcılar genellikle ilk iki gruptan daha başarılı olsalar da yine de büyük bir risk taşırlar. Bunun nedeni paralarını aslında başarılı olmayan kişilere emanet etmiş olmaları. Dördüncü olarak ben bir profesyonelim seviyesi. Bu ilk gerçek yatırımcı türüdür. Bunlar örneğin hisse senedi veya emlak yatırımı konusunda kendilerini eğiten kişiler. Derinlemesine araştırmalarını yapar. Bu sayede yatırımlarına daha fazla odaklanırlar ve hayatları boyunca kendilerine iyi hizmet edecek bir finansal eğitim geliştirirler. Güvencesi olmayan bu dünyada ne yapıp edip bu bilgi düzeyine ulaşmamız gerekiyor. Finansal eğitim başlı başına büyük bir yatırımdır. Son olarak kapitalist seviyemiz var. Bu Warren Buffett seviyesi. 2 adımdan oluşur. Önce başarılı bir İ ya da S yatırımcısı olursunuz. Sonrasında sermayenizi daha riskli yatırımlara yönlendirirsiniz. Bu büyük zenginliklere giden en iyi yoldur. Ama aynı zamanda tırmanılması gereken en dik yokuştur. Eğer bir iş imparatorluğu kurmak sizin için bir hedef değilse o zaman bir önceki ben bir profesyonelim yatırımcı seviyesi daha ulaşılabilirdir. Para üstesinden gelmemiz gereken mantıksız duygulara neden olur. Her zaman rasyonel değiliz. Para söz konusu olduğunda ise mantıksızlık had safhaya çıkıyor. Tıpkı masa oyunu Monopoly gibi. Kurallar aslında çok basit. Bu oyunda kazanmanın en iyi yolu mümkün olduğunca çok sayıda eve sahip olmak. Gerçek para dünyasında bu evler kiralık mülklerden hisse senetlerine kadar her şey olabilir. Aynı mantık geçerlidir. Paraya rasyonel bir şekilde bakabilmek ve sonra onu nasıl kazanacağınızı öğrenmek gerçek bir hediyedir. Bebek adımları ve uzun vade bakış açısı. En uzun yolculuk da olsa hareket noktanız o ilk adımdır. Finansal özgürlüğe ulaşmak uzun bir yolculuğa çıkmak demektir. Bu nedenle kısa vadede zengin olmaya çalışmak konusunda dikkatli olmalısınız. Gerçek şu ki hiç kimse sadece kısa vadeli düşünerek zengin olmadı ve daha da önemlisi zengin kalamadı. Çoğu zaman hemen tatmin olmak isteriz. Ama ne demişler? Roma bir günde inşa edilmedi. Aslında en büyük yatırımcıların çoğu küçük başladılar ve yükseldiler. Warren Buffett bile kapı kapı dolaşarak sakız satmaya başlamıştı. Dolayısıyla küçükten başlamalı ve ulaşılabilir hedefler belirlemelisiniz. Zengin olma telaşıyla kendinizi ya da mali durumunuzu aşırı zorlamayın. Gelecek ne yazık ki daha az iş güvencesi anlamına geliyor. Dolayısıyla şu anda harika ve iyi kazandıran bir işiniz olsa bile bu şekilde para kazanmaya bağımlı hale gelmeyin. Sonsuza kadar sürmesi pek olası değil. Bunu akılda tutarak finansal özgürlüğe ulaşmanın en iyi yolu uzun vadeli bileşik yatırımlardır. Yatırımlarınıza hemen başlamalısınız. Ne kadar küçük olursa olsun temettülerinizi veya karlarınızı yatırımlarınıza geri koymalısınız. Artık yatırımınız daha büyüktür. Dolayısıyla karınız da daha büyük olacaktır. Unutmayın, bileşik getiri dünyanın 8. harikası. Çok klişe gelebilir fakat en önemlisi bence bu. Finansal özgürlüğe ulaşmak için başka bir şeye daha yatırım yapmalısınız. Finansal eğitiminize. Çünkü risk bilmediğimiz şeylerden gelir. Dolayısıyla bilmediğimiz şeylerin sayısını azaltmaya odaklanmalı ve sabit maaşın kölesi olmak yerine hayatımızın efendisi olmalıyız. Yeah. Let's go. We just gotta go hard.